Gelmiş geçmiş en güzel 10 film, ölmeden önce izlemeniz gereken 20 film, en iyi film listesi gibi iddialı cümlelerimiz yok. Keyifle izlediğimiz, izlerken de bizlere başka dünyaların kapılarını aralayan 5 filmi sizler için inceledik. Sizler de unutamadığınız filmleri yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. O halde başlıyoruz. O, Ramanujan. Adeta evreni rakamlarla gören bir matematik dahisi. Fakat matematikçi olması için önünde aşması gereken çok büyük bir engel var. O, İngiliz sömürüsü altındaki bir Hintli. Hiçbir akademik diploması olmayan Ramanujan, kitaplarını yayınlayabilmek için çok yol arar ve bir gün Trinity College'deki Bay Hardy'ye mektup yazar. Medrese eğitiminden başka eğitim almamış birinin bu kadar iyi matematik bilmesi karşısında hayrete düşen Bay Hardy, onu İngiltere'ye davet eder ve Ramanujan arkasında her şeyi bırakarak gitmek zorunda kalır. Akademide her ne kadar başarılı olsa da bir Hintlidir o. Sürekli ezilir ve yeni hayatına alışmak için çok uğraşması gerekir. Dindar bir Hindu olan Ramanujan ile ateist Bay Hardy'nin öğretmen gibi başlayan ilişkisi, günlerinde bölüntü kuramını çözmeye çalışmakla geçirdikleri uzun zamanla birlikte yerini kuvvetli bir arkadaşlığa bırakır. Bizce gerçekte yaşamış büyük matematikçi Srinivasa Iyengar Ramanujan'ın birçok zorlukla geçen gerçek hayat hikayesini anlatan bu film izlenmeye değer. Birleşik Krallık yapımı olan film, 13 yaşında Malavili bir çocuk William Kamkwamba'nın hikayesine odaklanmaktadır. Gerçek hayattan uyarlama olan filmde fakirlik sıkıntısı çeken Malavi halkının durumu bütün gerçekliğiyle izleyiciye aktarılmaktadır. İçerisinde aksiyonun bulunmadığı, sakin bir ruh haliyle izleyebileceğiniz film, bir dram filmi olsa da güleceğiniz birçok sahne olacaktır. Film, bir Afrika ülkesi olan Malawi'de geçmektedir. Çiftçilikle geçinen bir ailenin çocuğu olan William, bilime meraklı bir çocuktur. Oğlunun okumasını isteyen babası, onu paralı olmasına rağmen okula yazdırmıştır. O yıl köyü vuran sel felaketi tüm ekinleri mahvetmiş, gelir elde edemeyen baba da oğlunu okuldan almak zorunda kalmıştır. İçindeki bilim aşkını dindiremeyen William, okul kütüphanesine gizlice girip kendi kendine bir şeyler öğrenmeye çabalamaktadır. Sel felaketinden sonra aylarca bir damla bile yağmur yağmadığı için çoraklaşan arazide tarım yapmak imkansız hale gelmiştir. Köy halkı açlıkla boğuşmaktadır. Bu sırada William, kütüphanede Enerjinin Kullanımı adlı bir kitap görür. Bu kitabı okuyan William'ın aklına köyü kurtaracak bir fikir gelir. Başta babası dahil kimsenin inanmadığı William, bütün zorluklara rağmen bu fikri hayata geçirir ve köyü kurtarır. Kısıtlı imkanların bir bahane olmadığını, eğer istek varsa eldekinin her zaman yeterli olduğunu bize gösteren bu filmi kesinlikle izlemenizi öneriyoruz. Paul Rusesabagina, Ruanda'nın en lüks otellerinden birinin genel müdürüdür. Ailesiyle mutlu mesut bir yaşama sahip olan Rusesabagina'nın hayatı, Belçika'nın tohumlarını ektiği ırkçı tutumların bir sonucu olarak, halkın Hutu denilen kesiminin, Tutsi denilen halkın diğer kesimine karşı giriştiği katliam sonucunda büyük bir çıkmaza girer. Kendisi Hutu olmasına rağmen eşi bir Tutsi'dir ve bu durum ailesini de tehlikeye atmaktadır. Buna rağmen Birleşmiş Milletler ve benzeri kuruluşların duruma el atacağını uman Rusesabagina, ülkedeki Birleşmiş Milletler barış gücü de olaylara müdahale etmeyip üzerine dünya onları kaderlerine terk edince oteli bir sığınma yurdu haline getirmeye karar verir ve bağlantılarını kullanarak elinden geldiğince fazla insanın hayatını kurtarmak için mücadele eder. Bu sırada defalarca ölümle karşı karşıya gelir, ihanete uğrar ve Hutular tarafından hain ilan edilir. Irkçı bir tutumun insanı nasıl kör ettiğini, yaşanan vahşetin büyüklüğünü ve insanların vurdum duymazlığını tokat gibi yüzünüze vuracak bu film mutlaka listenizde yer almalı. Siz değerli takipçilerimizle şu bilgiyi de paylaşmak isteriz. 1994'teki bu olaylar sırasında Hutular 1 milyon Tutsi'yi katletmiştir.
Savaşın eşiğindeki iki ülke, bir aile, milyonlarca insanın hayatı, istihbarat ajanları ve tüm bunların ortasında bir adam, Eşref Mervan. Mısır eski devlet başkanı Nasır'ın damadı olan ve hareketli bir yaşam süren Eşref, hiç şüphesiz Orta Doğu'nun en kilit ve tartışmalı isimlerinden biri. Para karşılığı İsrail'e Mısır devleti hakkında önemli bilgiler satan Eşref, Mossad'a göre sadık bir casus. Mısır tarafından ortaya atılan iddialara göre ise onun ikili oynayan ve Mısır devletinin planlarının parçası olan vatansever birisi. İki devlet tarafından da kahraman ilan edilen Eşref'in ölümü de hayatı gibi tartışmalara konu olmuştur. Mossad'ın Melek Kod adını verdiği Mervan'ın yaşantısına yakından bir bakış atmanızı sağlayacak bu film, sizi casusluk müesseseleri üzerine derin düşüncelere itecek. Yeryüzünün artık insan yaşamına uygun olmamaya başladığı bir gelecekte, oğlu, kızı ve babasıyla yaşayan Cooper, eski bir test pilotudur ve bir gün tüm hayatını değiştirecek bir teklif alır. Uzayda yolculuk yapıp insan yaşamına uygun bir gezegen bulmakla görevli araştırma grubuna astronot olarak katılır. Ama bunu yaparken oğlu, kızı ve babası dünyada kalacak ve ondan ayrı yaşayacaktır. Kızı her fırsatta onu bu yolculuğu yapmaktan vazgeçirmeye çalışsa da başarılı olamaz ve Cooper Mackey'in kalkış gününde evden sessizce ayrılarak bu yolculuğa çıkar. Filmin muhteşem senaryosu ve bilimsel tutarlılığı için uğraşılması onu en iyi uzay filmlerinin zirvesinde tutmaya yetiyor. Kafa kurcalayıcı boyut kavramına rağmen yine de güzel bir iş çıkarılmış yıldızlar arasında dolaşırken. Zaman kavramının göreceliği üzerine kurgulanmış ve bu konuda izleyenleri de düşünmeye teşvik eden muhteşem bir film. Gezegenler arasındaki zaman uyuşmazlığının Cooper ile kızı arasındaki dramı ise hikayeye ayrı bir güzellik katıyor. Farklı gezegenlerde hayat arayışına çıkmış bu araştırma grubunun hikayesi hem macera severleri, hem dram severleri, hem de bilim kurgu severleri kendine bağlayacak türden. Eskiden gökyüzüne bakar, yıldızlar arasındaki yerimizi merak ederdik. Şimdi yere bakıp topraktaki yerimiz için endişeleniyoruz.